Merhaba, ben Orkun. Size Vibram ve Vibram teknolojisini anlatacağım. Evet, Vibram aslında çok trajik bir olay sayesinde kurulmuş bir marka. 1935 yılında İtalyan dağcı Vitale Bramani dağa tırmanış sırasında özellikle taban ayakkabılarının taban probleminden dolayı 6 tane arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir olay yaşıyor 1935'te. Ve bu olaydan sonra dönüşünde dağcılık ayakkabılarının çok farklı olması gerektiğini düşünüyor ve bununla ilgili bir taban geliştirme çalışmalarına başlıyor. En büyük destekçisi de Pirelli. Pirelli'nin patronu. O da dağcılıkla çok ilgili. Ve ona lastik konusunda da yardımcı oluyor. Ve o gün ilk Vibram tabanı, tam 2 yıl sonra ilk Vibram tabanı 1937'de kullanılmaya başlıyor. Ve bugün hala dağcıların en çok kullandığı Karamato denen bir taban o. Bugün hala en çok kullanılan tabanlardan bir tanesi. 1937'den bugüne. Fakat o dönemde ne oluyor? Tabii Vibram bu tabanın patentini de alıyor Vitale. Ve o günden itibaren bu tabanı kullanmaya başlıyor birçok marka. Bugüne gelindiğinde ise 1000'in üzerinde marka şu anda kendi tabanlarını kullanmak yerine şu masada gördüğümüz işte Merrell'ın tabanları veya Salomon gibi birçok marka Vibram'ın tabanlarını kullanıyor. Bunu yine arabalardan örnek vereceğim. İşte BMW'nin Michelin lastik kullanması, işte Porsche'nin Pirelli lastik kullanması gibi. Yani gidip kendi lastiğini yapabilir, Porsche geliştirebilir. Porsche markalı ama yapmıyor. Bu konuda uzmanlaşmış birinin, 100 yıldır lastik üreten birinin lastiğini kullanmayı tercih ediyor. Burada da aynı durum var. Birçok ayakkabı markası çeşitli aktiviteler için Vibram'ın farklı tabanlarını kullanmayı tercih ediyorlar. Şimdi en çok ben videoların altına görüyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi şu. İşte ben Vibram'ın kaydığını duydum. Vibram'ın şöyle olduğunu duydum. Şimdi bu yanlış bir soru şekli. Neden? Eksik diyelim, yanlış demeyelim. Çünkü Vibram'ın 150'den fazla farklı tabanı var. Farklı kullanım amaçları için. Yani yine araba lastiğine örnek vereceğim. Herkes daha rahat algıladığı için. İşte Michelin'in performans yarış pisti lastiği var. Michelin'in 4 mevsimlik daha makul ortama, yani 4 mevsim yaşayan ülkelerde kullanılacak lastiği var. Michelin'in arazide kullanılacak lastiği var. Michelin'in kış kar lastiği var. Şimdi siz kış kar lastiğiyle yarış pistine çıkarsanız ne olur? Kayarsınız. Veya tam tersi. O yüzden Vibram'da da aynı şey geçerli. Vibram'ın birçok farklı ürettiği taban var ve bu tabanların yapıları farklı. Birazdan birkaç tanesini göstereceğim dediğim gibi. Çünkü yüzlerce farklı tabanı var zaman içerisinde üretmiş olduğu. Yani siz bugün o ilk ürettiği Karamato dediğimiz dağa tırmanış ayakkabısı tabanıyla kalkıp da karda yürüyemezsiniz, düşersiniz. Ama kar tabanıyla da, yani şu an mesela örnek, bu Arctic Grip diye son çıkarttığı taban olduğu için bunu özellikle gösteriyorum. Buzda kaymayan bu tabanda da kalkıp dağa tırmanmaya kalkarsanız o zaman da büyük ihtimalle sonunuz Vitale'nin arkadaşları gibi olur. Yani kısacası burada da taban seçiminde yani şunu diyemezsiniz. Vibram kayıyor veya Vibram kaymıyor. Böyle bir cümle söyleyemezsiniz. Vibram'ın Arctic Grip'i suda kayıyor, buzda kaymıyor. Örnek veriyorum. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Çünkü bu bir ürün. Vibram Arctic Grip bir ürün. Veya Vibram'ın Aqua tabanı. Mesela bu Aqua ayakkabısı. Kışlık değil, yazlık bir ayakkabı. Ve üzerinde Vibram taban var. Vibram logosunu da bu şekilde görüyorsunuz. Bu tabanın özelliği mesela ıslak taşın üzerinde kaymaması. Yani siz kalkıyorsunuz, bir kanyon geçişi yapıyorsunuz. Yürüyorsunuz, yerler ıslak. Onun üzerine suya giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, suyu atıyor ve ıslak zeminde de kaymamak üzerine tasarlanmış bir ayakkabı ama yazlık bir ayakkabı. Ve öbür taraftan bir trekking botunu alıyorum mesela. Çok amaçlı trekking botu bu, yürüyüş botu. Şehirde de kullanabileceğiniz, dağda kullanabileceğiniz. Burada mesela çok farklı bir taban var. Daha 4 mevsimlik bir araba lastiği gibi her ortama uyum sağlayacak ama çok dayanıklı. Yani çakıl, taş, kaya gelse de kolay kolay yırtılmayacak, kolay kolay yıpranmayacak bir tabandan bahsediyoruz. Yani kısacası Vibram dediğimiz zaman bunu kalkıp da Vibram şöyledir, Vibram böyledir demek yerine Vibram'ın hangi tabanından bahsettiğimizi özellikle söylüyor olmamız lazım. Burada demin bahsettim, insanların en çok sorduğu sorular 2 tane şey var. Bir tanesi kayar mı kaymaz mı ortamına göre. İşte şu soru geliyor, buzda kayar mı kaymaz mı? Islak zeminde işte buzda ben
Yürüyorum, kaldırımda ıslak bir yere geldiğim zaman ayağım kayıyor. Mesela gelen yorumlardan. Hangi taban kullandığınız önemli. Fakat şunu söylemem lazım. Bir de ikinci soru da şu. Ne kadar dayanır? Taban eskir mi eskimez mi? Şimdi yine araba lastiğinden örnek vereceğim. Bir lastik, bir taban, kullanılan compound ne kadar yumuşarsa genelde yere tutunması, karda ve ıslak ortamda, soğuk ortamda tutunması o kadar artar. O kadar az kayar. Ne kadar sertleşirse o kadar daha çok kayar. Fakat bu sefer ne oluyor? Yumuşak taban, araba lastiğinde olduğu gibi daha çabuk erir. Sert lastik daha zor erir. Yani ömrü uzar ama performansı bir nebze düşer. Burada da aynı şey geçerli. O yüzden Vibram ne yapıyor? Karda veya buzda tabanın çok eskimeyeceği, yıpranmayacağı yerlerde çok daha yumuşak bir compound karışım kullanıyor. Dolayısıyla bu tabanı asfaltta, yani bir kar tabanını asfaltta, taşta, normal günlük hayatta kullandığınızda daha çabuk eriyebilir diğerine göre. Çabuk erir demiyorum. Bu kişiden kişiye, çünkü kullanıma göre değişiyor. Daha çabuk eriyebilir. Ama daha sert olan böyle bir outdoor ayakkabısındaki bir taban daha sert darbelere dayanması için yapıldığı için daha sert olduğundan dolayı karda ve buzda diğeri gibi bir performans sergilemez ama daha dayanıklı olur. Yani büyük ihtimalle böyle bir taban, benim var mesela Vibram tabanlı bir botum var. Rossignol 17 yaşında. Yani 2000 yılında almışım. Bugün 2017'deyiz. 17 yıldır kullanıyorum. Tabanı herhalde şu anda size böyle çıkarsam, şuraya göstersem sıfır sanırsınız. Vibram taban var altında. Yani o yüzden burası önemli. Vibram'ın hangi tabanını aldığınıza, ne amaçlı olduğuna bakmanız lazım. Genelde modellerin altında bu yazar, belirtilir. Biraz da ayakkabının modelinden de anlayabilirsiniz. Yani bir trekking botuysa altında aqua taban olmayacaktır. Veya mesela bu apreski dediğimiz bizim çok soğuk ortamlarda veya kar ortamında veya dağda kullanılacak, kayak sonrası kullanılacak bir bot. Mesela bunda kar tabanı var. Çok doğal olarak buna aqua tabanı koymayacağı aşikar. Biraz modelden de çıkartabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Hangi Vibram tabanını kullandığımız önemli. Vibram'la ilgili söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.